Değerli konuklar, bugün burada insanlığın en eski uğraşı olan tarımın, en teknolojik ve en büyüleyici dönüşümünü konuşmak için bir aradayız. Topraksız tarım. En basit tanımıyla topraksız tarım, bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu su, oksijen ve besin elementlerinin geleneksel toprak ortamı olmadan doğrudan köklere edilmiş bir şekilde ulaştırılması yöntemidir. Bu sistemde toprak, bitkiyi besleyen bir kaynak değil, sadece kökleri fiziksel olarak destekleyen bir araç haline gelir. Çoğu zaman da bu araç tamamen ortadan kalkar. Peki bu fikir yeni bir icat mı? Kesinlikle hayır. Geçmişe baktığımızda, topraksız tarımın ilk izlerini Babil'in asma bahçelerinde veya Azteklerin su üzerindeki yüzen adalarında yani Chiampaslarında görebiliyoruz. Ancak modern ve bilimsel anlamda ilk adımlar, 19. yüzyılda bitki fizyologlarının bitki besleme formüllerini keşfetmesiyle atıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Pasifik'teki adalarda konuşlanan Amerikan askerlerine taze sebze sağlamak amacıyla bu yöntem ilk kez askeri ve ticari bir ölçekte kullanıldı. Bugün ise topraksız tarım bir alternatif olmaktan çıkıp küresel bir zorunluluk haline geliyor. Neden mi? Çünkü iklim krizi kapımızda, tarım arazilerimiz çölleşiyor, su kaynaklarımız tükeniyor ve dünya nüfusu hızla artıyor. Topraksız tarımın geleceği, dikey tarım fabrikalarında, şehirlerin göbeğindeki gökdelenlerde ve hatta NASA'nın Mars projelerinde saklı. Gelecekte gıda güvenliğimizi, toprağın insafına değil, teknolojinin hassasiyetine emanet edeceğiz. Şimdi akıllara şu soru gelebilir. Yüzyıllardır bizi doyuran toprağın nesi var da vazgeçiyoruz? Gelin, geleneksel topraklı tarım ile topraksız tarımı çok net verilerle karşılaştıralım. Su tasarrufu. Topraklı tarımda sulama yaptığınızda suyun çok büyük bir kısmı toprağın derinliklerine sızarak veya buharlaşarak kaybolur. Topraksız tarımda ise su kapalı bir döngüde hareket eder. Sonuç, geleneksel tarıma göre %90 ila %95 oranında su tasarrufu sağlanır. Kuraklaşan dünyamızda bu tek başına devasa bir avantajdır. Alan ve verim. Toprakta bitkiler besin bulabilmek için köklerini metrelerce uzağa yaymak zorundadır. Bu yüzden bitkileri yan yana çok sık dikemezsiniz. Topraksız tarımda ise besin doğrudan kökün ağzına verilir. Köklerin büyümesine gerek kalmaz, enerji tamamen meyveye ve yaprağa gider. Bu sayede aynı alandan 4 ila 10 kat daha fazla verim alabilirsiniz. Üstelik dikey sistemlerle alanı yukarı doğru katlayabilirsiniz. Hastalık ve pestisit yönetimi. Toprak, doğası gereği binlerce zararlı bakteri, mantar ve yabancı ot tohumu barındırır. Topraksız tarımda toprak olmadığı için toprak kaynaklı hastalıklar sıfıra iner. Bu da kimyasal ilaç yani pestisit kullanımını neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Daha temiz, daha organik kalitede ürünler elde edersiniz. Elbette topraksız tarımında bir dezavantajı var. İlk kurulum maliyeti yüksektir ve yüksek düzeyde teknik bilgi gerektirir. Toprak hata affeder. Ancak topraksız sistemde yapılacak bir elektrik kesintisi veya pompalama hatası birkaç saat içinde tüm mahsulün kurumasına neden olabilir. Teknolojik çeşitlilik, hidroponik, aeroponik ve aquaponik. Topraksız tarım dediğimizde tek bir sistemden bahsetmiyoruz. Karşımıza 3 temel ve büyüleyici kardeş teknoloji çıkıyor. Hidroponik, aeroponik ve aquaponik. Hidroponik su kültürü, bu üçlünün en yaygın ve en bilinen üyesidir. Bitki kökleri, besin açısından zenginleştirilmiş durulmayan veya sürekli akan bir su çözeltisinin içinde yaşar. Akan su kültürü NFT veya durgun su kültürü gibi alt çeşitleri vardır. Marul, çilek ve domates üretiminde dünya genelinde lider yöntemdir. Aeroponik hava kültürü, işte bu tarımın fütüristik yüzüdür. Bu sistemde kökler ne toprakta ne de suyun içindedir, tamamen havada asılı durur. Bitkinin köklerine, belirli zaman aralıklarıyla besinli su karışımı sis veya pus şeklinde püskürtülür, kökler maksimum düzeyde oksijen aldığı için, aeroponik sistemler hidroponikten bile %30 daha hızlı büyüme sağlar. NASA'nın uzay istasyonlarında tercih ettiği yöntem budur. Aquaponik balık ve bitki ortaklığı, bu yöntem tam bir doğa taklididir. Sürdürülebilirliğin zirvesidir. Aquaponik, su ürünleri yetiştiriciliği yani balık üretimi ile hidroponiğin birleşimidir. Balıkların dışkıları ve atıkları su tankında birikir. Bu atıklar, yararlı bakteriler tarafından bitkilerin bayılacağı nitrat gibi besinlere dönüştürülür. Bitkiler bu suyu kökleriyle emerek temiz. Sistematik yaklaşımlar, açık sistem Rum ve kapalı dönüşümlü sistem. Bu sistemleri kurarken, suyun ve besinin yönetim biçimine göre iki farklı felsefe benimseriz. Açık sistemler ve kapalı sistemler. Açık sistemler Rum. Bu sistemde, bitkinin kök bölgesine besinli su verilir. Bitki ihtiyacı olanı alır ve geriye kalan,
yani süzülen fazla su sistemden dışarı atılır. Bir daha kullanılmaz. Neden tercih edilir? Çünkü yönetmesi kolaydır. Bitkinin kökünden dönen suyun pH veya tuzluluk dengesini sürekli ölçüp düzeltmek zorunda kalmazsınız. Her seferinde bitkiye temiz ve dengeli besin gider. Hastalık yayılma riski düşüktür. Dezavantajı nedir? Su ve gübre israfına neden olur, çevreye kimyasal atık bırakma riski taşır. Kapalı dönüşümlü sistemler. Modern dikey tarımın ve sürdürülebilir projelerin kalbi burasıdır. Besinli su bitkilere verilir, süzülen fazla su bir depoda toplanır, filtrelenir, eksilen besin ve suyu bilgisayarla otomasyonlarla yeniden tamamlanır ve tekrar bitkilere pompalanır. Neden tercih edilir? Sıfır su israfı demektir. Çevreyi kirletmez, işletme maliyetini uzun vadede çok düşürür. Dezavantajı nedir? Eğer bir bitkide kök hastalığı başlarsa, o su dönüp dolaşıp tüm seradaki bitkilere aynı hastalığı bulaştırabilir. Bu yüzden çok sıkı bir sterilizasyon ve takip gerektirir. Birinci uygulamada gerçekler. Evde topraksız tarıma başlarken yapılan en büyük 5 hata. Bugün bu teknolojiyi sadece büyük şirketler kullanmıyor. Balkonda, mutfakta kendi dikey marul kulesini kuran binlerce ev üreticisi var. Ancak topraksız tarım dışarıdan kolay görünse de hassas bir mühendisliktir. Evde bu işe heves edip hüsranla sonuçlandıranların yaptığı en büyük 5 hatayı şöyle sıralayabiliriz. İkinci ve ece ölçümlerini ihmal etmek. Toprak, bitki için bir tampon görevi görür ve hataları gizler. Ancak böyle bir şansınız yoktur. Suyun asitlik derecesi, pH ve besin yoğunluğu ve her bitki için hayati önem taşır. Doğru cihazlarla ölçüm yapmamak, bitkilerin besini alamayıp sararmasına ve ölmesine neden olur. Üçüncü, yetersiz ışık sağlamak. Sistemim harika çalışıyor ama bitkilerim neden cılız ve boyuna uzuyor? Sorusunun cevabı ışıktır. Bitkiler fotosentez için güçlü ışığa ihtiyaç duyar. Evin karanlık bir köşesinde veya yetersiz lambalar altında topraksız tarım yapılamaz. Dördüncü, hava motoru ve oksijen detayını unutmak. Bitki kökleri sadece suya değil, oksijene de açtır. Suyu sürekli devir daim ettirmez veya akvaryum motoruyla havalandırmazsanız, kökler boğulur, çürür ve kahverengiye döner. Beşinci, yanlış besin gübre seçimi. Geleneksel tarımda kullanılan katı gübreleri eritip bu sistemlere veremezsiniz. Bu sistemler için özel olarak formüle edilmiş, tamamen çözülen sıvı veya toz topraksız tarım besin eriyikleri kullanılmalıdır. Aksi takdirde sistem tıkanır ve bitki beslenemez. Altıncı, hijyen ve temizlik kurallarına uymamak. Kapalı ve nemli ortamlar mantarlar için bir cennettir. Sistemi kurarken kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmemesi veya sisteme dışarıdan kirli su eklenmesi, kısa sürede yosunlanma ve kök hastalıklarına yol açarak tüm emeğinizi boşa çıkarır. Sonuç, değerli dinleyiciler, topraksız tarım sadece fütüristik bir hobi veya tabelalardan ibaret bir endüstri trendi değildir. O, gezegenimizin gelecekteki beslenme sigortasıdır. Doğru bilgiyle, doğru teknolojiyle ve küçük adımlarla evimizde bile başlatabileceğimiz bu dönüşüm, yarının sürdürülebilir dünyasını inşa etmenin en somut yoludur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarımla ve teknolojiyle kalın, abone olmayı lütfen unutmayın.